Selam. Doğrudan konuya dalalım. Bugün YKS hazırlık sürecinizin üzerindeki o devasa gizem perdesini tamamen kaldırıyoruz. Önümüzde başarıya giden nokta atışı, seviyelendirilmiş bir rehber var. Yani bu hazırlık süreci bildiğiniz gibi koca bir okyanus. Bazen sadece kulaç atmak yetmiyor. Nereye yüzdüğünüzü bilmeniz şart. İşte bu analizimizde tam olarak hangi aşamada hangi kitabı parçalamanız ve hangi hocayı dinlemeniz gerektiğini adım adım, seviye seviye göstereceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Önümüzde oldukça dolu bir plan var. Neler mi konuşacağız? Önce 2026 TYT gerçeğiyle yüzleşeceğiz. Sonra şu ölümcül kaynak seçimi hatalarına bakacağız. Ardından sırasıyla matematik, geometri, Türkçe, sosyal ve fen bilimleri için başarı haritalarımızı çıkarıp en sonda deneme sınavı analizleriyle seviye atlama taktiklerini konuşacağız. Birinci bölümümüz 2026 TYT gerçeği. Evet, önce ne ile karşı karşıya olduğumuzu bir görelim. O paragraflar nasıldı öyle? Beynim durdu. Şaka yapmıyorum, bu gerçek bir öğrenci tepkisi. Eğer siz de deneme çözerken bitmek bilmeyen paragraflar veya şu garip paragrafa benzeyen yeni nesil matematik soruları karşısında nefessiz kaldığınızı hissediyorsanız inanın bana yalnız değilsiniz. Çoğu öğrenci o sınavdan çıktığında kelimenin tam anlamıyla şoktaydı. Okuduğunu anlama becerisi resmen hiç olduğu kadar başroldeydi. Ama asıl çılgınca olan ne biliyor musunuz? Şu ekrandaki 3.24 rakamı. Rehberlik servislerinin raporlarına göre sınavın genel zorluk skoru aslında 3.85'ten 3.24'e düştü. Yani aslında sorular çözülebilirdi. Ortadaki asıl kriz soruların imkansızlığı falan değildi, tamamen zaman yönetimiydi. Düşünsenize, Türkçe'ye 70 dakika harcayıp matematiğe ve fene zaman bırakmamak. İşte tam da bu yüzden sadece çok çalışmak değil, doğru pratik yapmak ve seviyeye uygun kaynağı seçmek artık kelimenin tam anlamıyla bir zorunluluk. Bu da bizi doğrudan ikinci bölüme, yani hazırlık sürecindeki o ölümcül kaynak seçimi hatalarına getiriyor. Açıkçası bu kısım inanılmaz kritik. Yanlış yol nedir? Sırf derece yapanlar öneriyor diye ya da popüler diye gidip en zor, en ileri seviye kitapları yolun en başındayken satın almak. Doğru yol ise sadece ama sadece deneme sınavı verilerinize bakarak şu anki seviyenize en uygun kitabı seçmek. Şöyle düşünün, denemelerde henüz 15 netlerdeyken gidip Apotemi veya 3D gibi kaynaklarla boğuşmak. Tek kelimeyle bir felaket. Özgüveninizi paramparça etmekten başka hiçbir işe yaramaz. İleri seviye kitapların kilidini açmadan önce başlangıç seviyesindeki canavarları alt etmeniz şart. O zaman gelin 3. bölümle, matematik ve geometri haritamızla sayılarda nasıl seviye atlayacağımıza bir bakalım. Bu süreci bir bilgisayar oyunu gibi düşünün. Eğer temeldeyseniz hiç gürür yapmıyoruz, karekök 0 veya matematiğin ilacıyla başlıyoruz. Temeli biraz oturttuk, bu süper. Şimdi ÖSYM tarzına geçişin altın anahtarı olan 3-4-5, yani 3-4-5 yayınlarına geliyoruz. Ancak bu 3-4-5 bölüm sonu canavarını tam anlamıyla yendikten sonra Apotemi veya orijinal gibi zirve kaynaklarının karşısına çıkabilirsiniz. Geometride de aynı mantık işliyor. Geometrinin ilacıyla başla, özgüven kazan, bilgi sarmalıyla pekiştir ve en son orijinalle o sınırları zorla. İşte bu kadar net. Tabii bu yolda yalnız yürümeyeceksiniz. Harika mentorlarımız var. YouTube gerçekten bu işin cenneti. Matematikte o klasikleşmiş soruların mantığını kavramak ve efsane PDF notlarıyla ilerlemek için Eyüp Bey kesinlikle favorilerinizden olmalı. Geometride ise bakın, 10 soruyu boş bırakan birine bile 10'da 10 yaptırabilecek bir efsane var. Kenan Kara. Bu hocalarımızı açın, ellerindeki kaynakları önünüze koyun ve sadece sürece güvenin. 4. bölüme geçiyoruz, Türkçe ve sosyal bilimler. Sözel derslerde ustalaşma vakti. Sayısalları konuştuk ama asıl süre sıkıntısını nerede aşıyoruz? Tabii ki burada. Türkçeyi ne kadar hızlı çözerseniz diğer testlere o kadar çok vaktiniz kalır. Başlangıçta hız ve renk gibi kronometreli, daha tatlı, dostane bir kaynakla başlamak sizi o ağır okuma maratonuna yavaş yavaş alıştırır. Sonrasında yine 345 veya bilgi sarmalla vites artırıp finali limit gibi beyninizi yakacak, sınırlarınızı zorlayacak kaynaklarla yapmalısınız. Özellikle sınavdaki o felsefi paragraflardan sonra limitin Türkçesi artık bir lüks değil, mecburi istikamet. Sosyalde de benim hocam ile başlayıp FDD'nin o harita odaklı branş denemeleriyle işi zirveye taşıyabilirsiniz. Buradaki püf nokta ne peki?
Kitaplardan okuduklarınızı, konunun mantığını size ilmek ilmek işleyen eğitmenlerin analizleriyle birleştirmek. Türkçe ve edebiyatta derinlemesine analiz için Eyüp Hoca nokta atışı bir seçenek. Coğrafyaya gelince haritaları kuru kuru ezberlemek yerine o mantığı kavramak istiyorsanız Yavuz Tuna veya benim hocamın videoları tam anlamıyla hayat kurtarıcı. O kalın kitapları sizin için çok rahat sindirilebilir hale getiriyorlar. 5. bölümümüz Fen Bilimleri Başarı Haritası. Sizin fizik, kimya ve biyoloji planınız. Fen bilimlerinde hedefe yönelik gitmek kesinlikle şart. Burası sayısalların asla hata affetmediği, eşit ağırlıkçıların ise öne geçtiği bir alan. Fizikte temeliniz yoksa aktifle başlıyorsunuz, sonra 3-4-5'in ÖSYM ayarındaki sorularıyla pişip 3D ile antrenmanı tamamlıyorsunuz. Kimyada Miray'dan orbitale, oradan da o efsane Aydın yayınlarına geçiş yapmak klasik ama kesinlikle çok sağlam bir metottur. Biyolojide limit dopaminle temeli atın, olmazsa olmaz biyotikle konuyu tamamen oturtun ve apotemiyle noktayı koyun. Gidip ilk günden Aydın falan çözmeye kalkmayın, önce çekirdek kavramları biyotik ve orbitalle bir inşa edin. Bu kaynakları çözerken kimleri dinleyeceğiz derseniz, fizikte ben asla anlamıyorum diyenlere bile o net artışını yaşatan VIP Fizik, kimyada Görkem Şahin'in o kusursuz, sistemli anlatımı, biyolojide ise ezberi tamamen mantığa dönüştüren Fundamentals Biyoloji, bu spesifik kaynakları bu derinlemesine videolarla harmanlarsanız fende yıkılmaz bir temel inşa edersiniz. Benden söylemesi. 6. ve son bölüm Deneme sınavı analizi. Ne zaman seviye atlayacağınızı bilmek. Peki bunca kitap, bunca kanal. İyi de bir üst seviyeye geçme vaktinizin geldiğini nasıl anlayacaksınız? İçgüdülerinizle mi? Kesinlikle hayır. Veriler yalan söylemez. Önce netlerinizi ama özellikle ders bazındaki netlerinizi çok doğru hesaplayın. Matematikte bir denemede 5, diğerinde 8 net yapıyorsanız o masadaki zor kitap biraz daha bekleyecek demektir. Zayıf konuları ve özellikle boş bıraktığınız soruları tek tek tespit edin. Eğer orta seviye bir kaynağı çözerken genel denemelerde o dersin sorularının %70'inden fazlasını doğru yapabiliyorsanız, işte o zaman tebrikler. Kaynağınızı bir üst seviyeye yükseltme vaktiniz gelmiş demektir. Kararları duygularınız değil, verileriniz versin. Evet, koca bir haritayı önünüze serdik. Şimdi soruyorum, YKS yolculuğunuzda seviye atlamaya hazır mısınız? Bu yolda kitabınızı seviyenize göre seçin, doğru hocaları dinleyin ve her zaman verilerinizi takip edin. Sürece sadık kalın, disiplini elden bırakmayın ve unutmayın, bu maratonda asla yalnız değilsiniz. Sürekli yeni stratejiler, motivasyon ve doğru rehberlik için Simge Öğretmen'in kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Şimdi o masaya geri dönün ve kendinize şu dürüst soruyu sorun. Şu an çözdüğüm o kitap gerçekten benim seviyem mi yoksa sadece egomu tatmin ediyor? Bir sonraki rehberimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.